Evet arkadaşlar, hem sizden gelen soruları hem de bizim de onların üstüne daha, hani, bunları da cevaplasak yararlı olur diye düşündüğümüz soruları sizler için bir araya getirdik ve bunları da sizin için cevaplıyor olacağız. Bugünkü bahsedeceğimiz konular genel olarak ne olacak Cansucuğum? Riga'da yaşam nasıl? Eğer buraya gelmeyi düşünürseniz de neler sizi bekliyor size anlatmak istiyoruz. Hadi gelin başlayalım. Letonya'da yaşamak için genel yaşam maliyeti nedir? Birinci sorumuz bu. Genel yaşam maliyeti olarak buna her şeyle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de aynı zamanda bu soruya Letonya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle olan yaşam maliyeti farkına bakmamız gerekiyor. Şu ana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde tabii ki yaşamadığımız için ama gezdiğimiz kadarıyla baktığım zaman bazı ülkelere göre Letonya biraz daha ucuz, bazılarına göre biraz daha pahalı. Ama genel olarak bakacak olursak bence Letonya çok da aşırı ucuz bir yer olarak bence bilinmemeli. Bence öyle algılanmamalı. Özellikle savaşlardan sonra, Rusya-Ukrayna savaşından sonra enflasyon biraz artmaya başladı. Dolayısıyla yaşam maliyetleri de ekstra yükseldi. Çünkü burada aslında Türkiye'ye kıyasla çok fazla olmasa da %27, %28 civarı bir enflasyon var. Evet, eskiden daha aslında maliyeti düşüktü. Yani Avrupa'ya göre daha ucuz bir ülkeydi. Ama enflasyon son dönemlerde arttığı için artık yaşam maliyeti arttı diyebiliriz. Burada aylık olarak askeri maaş ne kadar? Burada asgari ücret 700 euro 2024 itibariyle. Ama bunu Almanya ile kıyaslayacak olduğunuz zaman Almanya'da bu miktar 2100-2200 euro civarlarına çıkıyor. Dolayısıyla aradaki farkı görebilirsiniz. Dolayısıyla yaşam kalitesi de ona göre de yaşam standartları da tabii ki de değişkenlik gösteriyor. Evet, yani son zamanlarda burada genel yaşam maliyeti yüksek ama askeri maaş yeterli değil, daha düşük. Bizim kendi fikrimiz. O yüzden burada geçimin biraz daha halk için zor olduğunu söyleyebiliriz. Tabii buraya eğer iyi bir iş fırsatıyla geliyorsanız daha iyi maaşlar alıyorsunuz ve bu iyi maaşlarla burada çok rahat geçinebilirsiniz. Ama halk için maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yani aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi fakirle zengin arasında inanılmaz bir uçurum var Letonya'da da. Ne yazık ki durum burada da böyle. Şimdi net maaş Riga'da 700 euro dedik askeri maaş. Ama tabii ki herkes bu fiyatta çalışmıyor. Bir kasiyer mesela ortalama 1000 ile 1200 euro civarı bir paraya çalışıyor net olarak aylık. Dolayısıyla hani gelir seviyesini buradan da biraz daha anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir IT sektöründeki bir kişi de mesela 2000 ile 4000 euro arasında bir para kazanabilir Letonya'da. Yani evet, IT sektörü bizim sektörde evet fiyatlar iyi ama yani bir hakim bile burada 1700 euro, bir öğretmen burada 1500 civarı bir euro para aldığından bakarsak IT sektörü gayet iyi Evet. maaşı var. Şimdi gelelim ikinci soruya. Letonya'da bir ailenin aylık ortalama harcamaları nelerdir? Yani kira, yiyecek, ulaşım gibi masraflar, biraz da ondan bahsedelim. Bunun çok kalemi var. Yani aynı dünyanın her yerinde değişmeyecek şeyler. Mesela diyelim ki bizim gibi çift olarak geldiniz buraya. Çocuğunuzun olmadığını varsayıyorum. Yani bir artı bir evde oturursanız ortalama 500 ile 600 euro arası bir kira vereceksiniz diye tahmin ediyorum. Bunun haricinde market alışverişi olarak da aylık 400 ile 500 euro arası bir gideriniz olacaktır. Eğer ek giderleriniz de olursa yani böyle işte Dışarı çık. dışarı çıkma, bir iki bir şey içelim, zaman geçirelim gibi bir mantığınızda varsa o da bir 250 euro civarı tutacaktır. Ama bunlar tabii biraz iyimser. Sonuçta bunun bir sınırı yok. Onun haricinde tabii ki arabanız varsa bu da bir gider kalemi. Ona da leasingle aldığınızı varsayarsak ortalama bir araba fiyatı olarak aylık ödemenizin 250 euro civarı olacağını düşünüyorum öyle bir arabaya. Bunu da hesaba katarsak toplam maliyetimiz 1000-1500 arası 1000, bir 1500, gider 1500 oluyor. arası bir gideriniz olmuş oluyor. Bunun geri kalan kısmında da eğer Avrupa'da gezme fikriniz varsa o gezi fikirlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Aynı bizim yaptığımız gibi. Yani 2000 mesela 2000 euro aldığını varsayarsak bir kişinin geri kalan o 1500 atarsak 500 ile aslında rahatlıkla da Avrupa'da gezi yapabilir yani. Gezilebilir. Hem gezebilir hem para biriktirebilir ama Evet. 1500 harcaman aylık oluyor diyebilirim. Ama bu tabii ortalama işte her şeyi olan bir çift için geçerli bir şey diyorum. Şimdi ev fiyatlarından bahsedersek 1+1 500-600 euro. Şu an 2024 için söylüyorum. 2+1 bir ev içinde eğer şehir merkezine yakın, şehir merkezinde
bulursunuz. Yani 700.000 arası. Şehir dışına doğru da yani yine 700 civarı ev bulabilirsiniz. Daha büyük evler bulmanız biraz zor. Çünkü burada evler genelde küçük. Genelde Yani küçük oluyor ve oluyor. büyük ev aramak istiyorsanız yani 2+1 ya da işte yani 3+1 ev ben hiç görmedim. Çok az Çok var. az var. Çok az var. Ama 2+1 ev bulunabiliyor biraz daha. Ama onların da fiyatları birazcık fazla. Çünkü onlar çok fazla boş kalmıyorlar zaten. Genellikle aileler onları zaten tercih ediyorlar. Biz de bir 2+1 evde kalıyoruz. Şu an verdiğimiz kira 700 euro. Ulaşım olarak dediğim gibi araba satın alabilirsin burada. Hani geldiğin zaman market alışverişi yapar gibi gidip araba sahibi olabilirsin buradan. Videomuz Ve bizim var. de bir videomuz var. Eğer izlemediyseniz onu şimdi yukarıdaki linke basarak izleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem de otobüs ya da şehirden geçen tramvaylar var. Onları kullanabilirsiniz. Ve trenler var. Trenler de farklı ilçelere gidiyor. Şehir merkezi Riga'dan. Ortalama giriş ücretleri 2 euro civarı diye biliyorum o trenlerin. Bisikletler için mesela trene bindiğinizde bisikletler için de ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Otobüs, tramvay, tren bunların saatleri de belli. Hani çok kolay ulaşım için kullanabilirsiniz bunları. Şehir zaten küçük. Çok büyük bir şehir değil. Toplu ulaşımlarda sorun olmayacaktır. Nerelerden ev kiralayabilirsiniz? Kısaca ondan da bahsedelim. Bu bölümü geçelim harcamalara. Ben olsam şu anki bilgimle nereden ev tutardım? Eğer biraz maliyete katlanabiliyorsam kesinlikle Old Town'a yakın taraflardan ev tutabilirim. Oradaki hayat daha hareketli, daha keyifli, daha çok insanın, daha çok sirkülasyonun olduğu bir şey var. Ama tam olarak Old Town'un içinden de tutmayı önermiyorum. Çünkü burası o zaman da çok hareketli olacaktır. Çok fazla sesi olacaktır. Genel hani Old Town'un içinden değil ama Old Town'un çevresinden ev bakılabilir. Ama burası pahalı olacaktır biraz. Biraz daha uygun ama sessiz sakin hem de böyle güvenilir Aile. bir hem de aileyle yaşanılabilecek bir bölge diyorsak Teika tercih edilebilir. Teika biraz daha hem fiyat olarak, maliyet olarak biraz daha Old Town'la biraz daha az olacaktır oraya göre. Ama eğer maliyeti iyice düşürmek istiyorsanız Purtiems tarafına gidebilirsiniz. Orası da çok uygun bir bölge. Genellikle Rusların ağırlıklı yaşadığı bir bölge olduğunu da belirtelim Purtiems tarafının. Ama bahsettiğim Teika ve Old Town'a yakın bölgelerde genellikle hep Letonlar yaşıyor. Evet, bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Riga Daugava Nehri kıyısına kurulmuş bir şehir. Şehri ikiye bölüyor bu nehir. Bir Avrupa Anadolu yakası gibi iki tane yakası bulunuyor. Bir tane yaka Old Town'u olduğu yaka. Daha çok insanlar bu yakada yaşıyorlar. İşte zaman geçiriyorlar. İş merkezleri daha çok bu tarafta. Karşı tarafı ise biraz daha sakin, sessiz ve daha çok ev ve sitelerin olduğu yer diyebilirim. Orası biraz daha uygun fiyatları. Fakat merkezi biraz daha uzak. O yüzden oralarda eğer ev tutmayı düşünürseniz karşı tarafta biraz daha böyle arabanız olsa sizin için daha avantajlı olacak. Old Town'un bulunduğu daha çok aktif olan bölgede ise size bahsettiğimiz gibi Teika tarafına kadar, içerilere kadar ev tutmanız şehir merkezine ulaşmanızı da rahatlatacaktır. Onun daha arkalarında ev tutarsanız eğer yine araca ihtiyacınız olabilir. Bir de riskli bölgeler olarak Maskavas Biz diye geldiğimizde bir semt bizi var. çok korkutmuşlardı değil mi orada? Evet. Evet, yani orada ev semti olarak çok hani biraz sıkıntılı olabilir oralar diye bir bilgi verildi. Tabii ki ben çok görmedim, ne yalan söyleyeyim. Ben de hiç görmedim. Ama yani seçim yaparken yine de böyle size tavsiyemiz Old Town ve çevresinde daha çok ev kiralamanız. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Letonya'da ırkçılık durumu nasıldır? Yabancılar ve etnik azınlıklar genellikle nasıl bir muamele görür diye bir sorumuz var. Açıkçası ben ırkçılıkla karşılaşmadım kendi açımdan. Ama bence buna sen cevap vermelisin. Çünkü senin bununla ilgili bir hikayen var değil mi? Ya aslında tam olarak ırkçılık diyemem buna. Buradaki Letonya'daki yaşlı insanların İngilizcesi yok. Burada konuşulan dil iki tane. Letonca ve Rusçadır. Okullarda da bu arada Letonca ve Rusça öğreniyorlar. Yeni mezunlar İngilizce biliyor ama yaşlılar İngilizce bilmiyor. O yüzden de bir iletişim sorunu olabiliyor. Ben de böyle markete gittiğimde işte yaşlı böyle teyzeler mesela bir konu olduğunda, mesela bir şey satın alacağımda onlarla iletişime geçtiğimde biraz bana böyle ters davranabiliyorlar, anlaşamıyorsun. Bazen böyle yüksek sesle
bağırıyorlar galiba, böyle kendi dillerinde konuşmaya başlıyorlar ve bir anda ürkebiliyorsun, korkabiliyorsun hani ne oluyor diye. Açıkçası böyle durumlarım çok oldu. Bana böyle bağıran böyle yaşlı teyzeler oldu. Bunlar tabii ki canını sıkıyor insanın. Ben onlara şöyle diyorum, çaresizlikten yapıyor olabilirler. Bu bir ırkçılık olmayabilir ama tam olarak emin değilim. Öyle söyleyeyim. Sen ne düşünüyorsun? Başka hani böyle var mı Ben karşılaştığın? hiç ırkçılıkla karşılaşmadım. Aksine özellikle Türk olduğunu söylediğin zaman çok seviniyorlar buna ve şaşırıyorlar neden burada yaşadığınla ilgili. Neden bir insan neden Türkiye'den Letonya'ya gelir ki bir mantığı oluşuyor bir anda. Özellikle yerel halkta. Bizi biraz daha sempati duymalarının sebebi de Tatil. tatil. Yani ucuza Türkiye'de tatil yapabiliyorlar. Yani çok komik rakamlara Türkiye'de özellikle Antalya, Side taraflarında falan böyle 5 yıldızlı otellerde 7 gün falan 400 euroya 500 euro civarına çok komik paralara uçakla beraber gidiş dönüş tatil yapabiliyor adamlar. Nasıl sevmesin ki? Burada çok fazla turizm acenteleri var Letonya'da. Onların yani işleri de uyguna, kampanyalı tatil turları hazırlamak ve bu tatil kampanya turlarının içinde işte uçak dahil, otel kalacak yer dahil, ulaşım dahil toplam fiyatlara böyle Gökberk'in de dediği gibi uygun fiyatlara turlar düzenliyorlar ve baya böyle bunu takip eden, giden çoğu insan var. Yani buradaki bir kasiyer bile, bir işte manavcı bile herkes bir kere böyle bir gitmiştir yani. Antalya diyor. Biz Türk'üz diyen insanlar bize Antalya diye hani cevap veriyorlar. Yani bu biraz da gururlandırıcı bir şey. Bizim bu kadar turizmde tanınıyor olmamız. Bizi tercih ediyorlar yani turizmde. Evet ve böylelikle tanıyorlar Evet. diyebiliriz. Bu arada Leton halkı gerçekten çok gülmüyorlar. Çok kibarlar ama yani gülüyorlar mı, üzülüyorlar mı, seviniyorlar mı bilmiyoruz. Bir sonraki sorumuz. Letonya'daki çalışma saatleri ve haftalık çalışma düzeni hakkında neler söyleyebiliriz? Genellikle günde 8 saat çalışılıyor. Sabah 9'da genellikle restoranlar vesaire her şey açılıyor ama bunların saatleri çok değişkenlik de gösteriyor ama ortalama 8 saat çalışılıyor diyebiliriz. Burada Türkiye'deki gibi bir mantık yok. O saatler bir dolduğu anda her yer kapanıyor. Bazı yerler var çok geç saatleri kadar açık. Yani burada şey gibi değil. Hani Avrupa'da bir efsane var ya böyle hani 4'ten sonra her yer kapanıyor, hiçbir şey bulamıyorsun. Bu öyle bir şey yok. Bulabiliyorsun abi. Bulabiliyorsun burada. O yüzden birazcık değişkenlik de gösterebiliyor diyebilirim ben. Evet yani biz IT sektöründe haftalık 40 saat çalışıyoruz. Yani günlük 8 saate tekabül ediyor. Yani ekstra çalışma yok. Akşam 6'dan sonra kimse bizden fazladan çalışma, mesai beklemiyor. Tabii bazen projelerimiz oluyor. Bu projeler için çalışma durumunda kalabiliyoruz. Böyle durumlarda da ücreti ödeniyor. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Ülkedeki iş bulma süreci nasıl işliyor? Yabancılar için iş bulma olanağı var mı? Bu soruya ben cevap vereyim. Ben buraya gelirken IT şirketi sponsoruyla geldim. Gökberk'le birlikte aynı şirkette işe başladık. Daha sonra ben orada 2 yıl çalıştıktan sonra başka bir iş, yani aynı sektörde başka bir şirkette iş buldum. Sponsor oldular ve çalışma yapabildim çok kolaylıkla. İş bulma kolay ve rahat. Yabancılar için de bu geçerli olacak. Sadece bizim gibi IT sektöründe genellikle İngilizce dili kullanılıyor ve başka dillere ihtiyacımız olmuyor. Bu yüzden daha böyle rahat bir şekilde iş bulabiliyorum. Ama diğer sektörlerde Rusça ya da Letonca öğrenmeniz gerekebilir, beklenebilir. O zaman da tabii ki buna göre biraz daha iş bulma zorlaşabilir. Dil burada önemli olacaktır arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Letonyalılar günlük yaşamda hangi sosyal aktivitelerle meşgul oluyorlar? Burada ne yapıyorlar? Genellikle tabii ki kış ülkesi Letonya. Kayak yapabiliyorlar. Çok fazla yükselti olmasa da birkaç tane yükseltili yani tepelik alan var. O yüzden o bölgelerde kayak yapabiliyorlar. Yaptıkları bir diğer aktivite de burada göller donuyor kışın. Buz üstünde balık tutuyorlar. Kazıyorlar böyle buzun içine. Orada balık tutuyorlar. O da sevdikleri aktivitelerden bir tanesi. Bir de Letonya'nın doğası gerçekten hiç el değmemiş olduğu için ve harika korunmuş olduğu için doğada genellikle yürüyüş yapmayı, piknik yapmayı tarzı şeyleri de çok sevdiklerini söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar çok sportifler. Yani spor yapmayı gerçekten çok seviyorlar. Burada insanlar gerçekten sağlıklı yaşama çok önem verdiklerini söyleyebilirim. Burada her iki semtte bir spor merkezleri var, spor yerleri var. Aylık olarak buralara kayıt yaptırabiliyorsunuz. 50 euro, 60 euro aylık vererek ve bu sayede işte tüm spor aletlerinden yararlanabiliyorsunuz. Size özel training ekipleri
kişiler size destek olabiliyor ve grup derslerine girebiliyorsunuz ve bunlar da fiyata dahil oluyorlar. İkinci bir de parklar, yani bahçeler, her yerde aslında yürüyüş alanları, parkurları çok fazla var. Buralarda da zaman geçiriyorlar diyebilirim. Benim mesela sevdiğim bir diğer şey yüzme merkezleri var ve buz pateni gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Başka gece hayatı var. Old Town dediğimiz yerde birçok bar, kafe, restoranlar var. Bin bir çeşit farklı hani böyle kokteyl, alkol alımı zaten burada bulabiliyorsunuz çok rahat. Farklı böyle müzikli birçok hani mekanlarda var. Buralarda da güzel zaman geçirebilirsiniz. Evet, sadece Old Town bölgesinde değil, şehrin hemen hemen her yerinde eğlenebileceğiniz, güzel zaman geçirebileceğiniz güzel barlar, kafeler şehrin her tarafına dağılmış durumda. Sadece sizin keşfetmenize bakıyor aslında. Evet, bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Eğitim sistemi Letonya'da nasıl işliyor? Yabancı öğrenciler için olanaklar nelerdir? Burada üniversitelere direkt buraya belirli bir ücret ödeyerek yıllık daha uygun diyebiliyorum. Yani Türkiye'deki bir özel okula ödeyeceğiniz bir yıllık ücretin yerine daha uygununa Letonya'daki üniversiteye başlayabilirsiniz. Ücretini ödeyerek daha uygun olduğunu duyduk. Buraya gelen öğrencilerle de tanışmışlığımız var ve burada gerçekten Avrupa'da gerçekten geçerli diploma, üniversite diploması alabilirsiniz. Bu da liseden sonra başvuru yapabilirsiniz üniversiteleri anlamına geliyor. Seçerseniz Letonya'yı, Erasmus'ta da gelen kişileri duyduk. Güzel zaman geçirdiklerini ve memnun olduklarını okuldan bahsediyorlar. Bu da bir seçenekler. Yabancılar için böyle hizmetler de var. Yani bizim burada tabii ki şimdi öğrenci olmadığımız için tam olarak ücretin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama burada konuştuğumuz bazı öğrenci arkadaşlarımızdan ücretlerin gayet makul oranda olduğunu ve Türkiye'den bazı okullardan çok çok daha ucuz olduğunu duyduk. Dolayısıyla eğer böyle bir planınız varsa Riga'yı da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda eğitim dilinin de üniversitede İngilizce olduğunu da söyleyelim. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Sağlık hizmetleri Letonya'da nasıl? Hem yerel halk hem yabancılar için sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu nedir? Sağlık hizmeti Avrupa'da yok abi. Avrupa'ya geliyorsanız hastalanmayacaksınız. Kendinize iyi bakacaksınız. Bunun aksini iddia eden biri varsa gelsin otursun karşıma konuşalım. Var tabii ki, hastaneler var. Ya ondan bahsetmiyorum. Tabii ki de hastane var ama benim bahsettiğim Özel şey sağlık sigortası doktora yapıyorlar. ulaşamıyorsun ki. Hatta burada da geçerli. Ergo sağlık, özel sağlık sigortasına sahibim. Bu çok güzel. Hastaneler var ve size atanan aile hekimleri oluyor. Bir aile hekimine kendiniz yazdırabiliyorsunuz ve mesela özellikle hasta olduğunuzda sağlık raporu alacağınız zaman aile hekimine gidiyorsunuz ve aile hekimi size bu raporun alınmasına yardımcı oluyor. Ama hizmet olarak Gökberk'in de bahsettiği gibi Türkiye'deki hizmetlerle karşılaştırılamaz bile. Kesinlikle öyle. Bir ek olarak şunu da söylemek lazım. Hani şimdi şunu düşünebilirsin. Evet, Cansu dedi ki evet hastane var. Tabii ki de var. Her şehirde, her ülkede olduğu gibi burada da hastaneler, poliklinik tarzı küçük klinikler var. Ama buradaki doktorların yaklaşık %90'ı İngilizce konuşamıyor. Dolayısıyla adama nerenizin ağrıdığını Google Translate'ten belirtmeniz gerekiyor. Yani burada mesela bizim böbrek taşı düşüren bir arkadaşımız vardı. Umarım hiçbir zaman hiç kimsenin başına gelmez böyle bir şey. Ama o ağrıyı çekerken Google Translate'ten derdinizi doktora anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Burada mesela bir hani şimdi yerler buz oluyor ya, bir arkadaşımız mesela köpeğini gezdirirken düştü, kaydı düştü ve kolunu kırdı. Kolu kırık haliyle yani 4 tane hastane gezdi. 4 farklı yani düşünün yani Acil. kolunuz kırık, çok kötü bir yerden Acile kırılmış. gitmiş. Acile gidiyorsun 4 tane farklı hastanenin Biz bakmıyoruz. ve biz bakmıyoruz diyorlar sana. Kolun kırık yani. Sabah gel diyor ve kolu kırık, yani O yüzden nasıl gidecek tekrar? kesinlikle. O yüzden diyorum kendine iyi bakacaksın burada. Hastalanmayacaksın. Ihlamurunu ihmal etmeyeceksin. Bunların hepsini içeceksin. C vitaminini kesinlikle alacaksın. Bir şey olursa da Türkiye'ye gidebiliyorsan Türkiye'ye Evet, gideceksin. Türkiye'ye gideceksin. Güzel Türk doktorlarına kendini emanet edip buraya geleceksin. Hayatına devam edeceksin diyebiliriz. Ben mesela bir örnek vereyim. Ya, aile hekimi dediler ki gelir gelmez bir aile hekimine kendinizi kayıt ettirin. Biz böyle bir gittik aile hekimi bulmaya, böyle bir polikliniğe, bir yere. Bir sürü aile hekimi vardı. Beni alın, beni kaydedin diyorum hepsine. Hiçbiri beni kabul etmedi çünkü hiçbiri İngilizce bilmiyordu. Biz seni alamayız çünkü senin dediğini anlamayız dediler. İşte bir Türk birini bulduk. Onun İngilizce bilen başka bir aile hekiminin adını aldık ve ona başvuru yaptık. Evet. Hala o benim aile hekimim mi onu bile bilmiyorum yani. Gitmekten Evet. kaçıyoruz yani.
mümkün olduğunca hastalanmamaya çalışıyoruz. Evet. Öyle diyelim. Kışın özellikle kendinize gelecekseniz burada, yani ciddiyseniz burada yaşama konusunda kalın giyinmeye, doğru giyinmeye kışın özellikle çok dikkat edin. Buranın kışı çok vahşi gerçekten. O yüzden Evet. hani Erzurum gibi yani. Öyle düşünebilirsin. Bir diğer soruya geçelim. Letonya'da ulaşım alternatifleri nelerdir? Şehir içi ve şehirler arası ulaşım hakkında bilgi verebilir misiniz? Şehir içerisinde otobüsler var, tramvaylar var. Şehir zaten küçük bir şehir, bir metro sistemi yok. Öyle bir sistemleri yok. Onun haricinde bunlara ek olarak zaten daha önce de bahsettik bu videoda ama araba satın almak çok kolay, çok ucuz. Yani ve kolay bir şekilde araba sahibi olabiliyorsunuz burada. O yüzden o da bir opsiyon olarak düşünülebilir. Buna ek olarak hani uzun yol otobüsleri var. Central Station'dan kalkan trenler var mesela. Şehirler arası ve hatta ülkeler arası tren ve otobüsler var. Yani buradan Litvanya'ya gidebiliyorsunuz, Vilnius tarafına, ya da işte Tallinn'e gidebildiğiniz otobüsler var. Fakat ulaşımdan bahsetmişken yollar kötü. Yani kış yollara hiç iyi davranmıyor. Yani ondan dolayı da yollar da kötü. Dolayısıyla araba alacaksanız da bu detayı da unutmayın. Yollar burada iyi değil. Ve bisiklet kullanıyorlar. Şehir içerisinde bisiklet yolları var. İsterseniz bisiklet ve scooter. Özellikle scooter'da çok kullanıyoruz şehir merkezinde. Ulaşım o konuda rahat diyebiliriz. Evet. Ayrıca bir de şundan da bahsetmek lazım. Taksi olarak burada Uber yok. Burada Bolt var. Foras diye bir uygulama var. Bir de ona ek olarak tabii ki bir de ülkenin, yani Letonya'nın kendi belediyenin taksileri var diyebiliriz yani. Eğer taksi şoförlüğü yapmak için buraya gelmeyi planlıyorsanız bu iyi bir fikir olmayacaktır. Çünkü bu, yanlış bilmiyorsam, bir regülasyona tabi tutulmuş ve taksicilik yapabilmek için belirli bir seviyede Letonca konuşmanız bekleniyor diye biliyorum. Ama buraya gelmeden bunu da net olarak bir teyit ettirmeyi de ihmal etmeyin. Son sorumuz da Letonya'da yaşam kalitesini artıran ve zorlaştıran faktörler nelerdir? Bunu da artık bir kapanış olarak cevaplayalım sizlere. Hayat kalitesini düşüren şey soğuk. Kış. Hava çok, gerçekten çok soğuk oluyor kışları. Yani özellikle Kasım'ın ortasından sonra Mart'ın sonuna kadar zaten çok soğuk oluyor hava. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hava -10 derece ile -20 derece, 25 derece arasında sürekli gidip geliyor. Buna ek olarak hayat kalitesini kesinlikle düşüren şey, bu sadece Letonya'ya özgü olmasa da kışın hava çok karanlık oluyor. Bu karanlık olması da sizin psikolojinize kesinlikle yansıyor. Ve tabii ki kesinlikle hiçbir yerden D vitamini de alamadığınız için, yani doğal olarak güneşten, güneş olmadığı için vitamin takviyesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız psikolojiniz daha da kötü hale geliyor ve bu, hani ben de böyle olmaz diye düşünmeyin. Çünkü ben de öyle düşünüyordum. Ben de olmaz diye, ama oluyor. Yani insanın güneşe ihtiyacı var gerçekten ve bu olmayınca kendini kötü hissediyorsun. Yani en azından bu benim için böyle diyebilirim. Ve yaşam kalitesini düşüren şeylerden bahsettiğimiz gibi sağlık. Sağlık da zorlaşıyor. Yani bizde sağlık olarak yaşam kalitemizi düşürüyor. Çünkü hastanelerde istediğimiz hizmeti alamadığımız için. Bir diğer Türk yemekleri. Türk yemekleri bulmak burada çok zor. Sayı olarak çok az. Türk restoranları var. Hepsi de genellikle şehir merkezine yakın yerlerde ulaşılabilir tabii ki. Ama hani sayısının az olması bizi de tatmin etmiyor. Onu söyleyebilirim. Yemek olarak alışveriş böyle yapacağınız Türk marketleri bir tane var. Türk marketi. Aslında 3 tane var da bir tanesi bayağı süpermarket büyüklüğünde. Evet, bir tane var. O yüzden alternatifinin de çok fazla olmadığı, tek bir tane olduğu için de her şeyi bulmanız mümkün değil. İstersen biraz da iyi taraflarına, İyi bu kadar taraflarına gömdük, birazcık geçelim. da şeyi doğru Bu taraflarına Avrupa yaşam standartlarına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Her gittiğiniz yerde, şehrin içerisinde bile bir anda orman karşılıyor sizi. Parklar çok güzel. Çok sakin. Bir şehir. Sessiz bir şehir. Old Town tarafını şey yapmıyorum. Orası zaten eğlenmek için genellikle insanların gittikleri bir yer olduğu için orada o yüzden ses var, ama şehrin geri kalan kısmına gerçekten böyle bir sükunet hakim diyebiliriz yani. Hem yeşil olması hem sakin, küçük bir şehir olması gerçekten bizim için çok iyiydi. Bir avantajdı çünkü İstanbul'dan geldik ve böyle bir sakin bir yere geldiğimiz için çok çok memnunuz. Bu gerçekten bizim yaşam kalitemizi de arttırdı. Bir de güzel yani aslında. Hava temiz. Hava çok temiz. Havası çok temiz olduğu için evet, kendini böyle iyi hissediyorsun. Oksijen alıyorsun yani. Bir de şundan da bahsetmek lazım. Kışları her ne kadar güneş kendini hiç göstermiyor olsa da yazları da tam tersi. Akşam 11'de hava kararıyor. Hava kararıyor da denmez ona yani. Her zaman eğer deniz tarafındaysanız, Baltık Denizi'nde biliyorsunuz kıyısı var Letonya'nın. Eğer oraya gidip böyle güneşin batışını falan ya da gece 12 gibi falan oraya gidip
giderseniz hep böyle uzakta güneşin çizgisini görebilirsiniz. Aslında tam olarak hiçbir zaman güneş batmıyor yazın. Son olarak şunu söyleyebilirim. Baltik Denizi'nin kıyısında olduğu için bu ülke çok güzel sahilleri var. Sahil çok eğlenceli, çok güzel. Şehir merkezine de yani bir yarım saatte sahillere ulaşabiliyorsunuz. Uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. İşte zaman geçirebilirsiniz. Kafe, barların da olduğu yerler de oluyor. Özellikle yazın güneşlenmek için çok iyi bir opsiyon. Ama deniz güzel değil. Ondan Evet. da bahsedelim. Deniz çok sığ bir deniz. Denizin rengi siyah abi. Çamurlu bir şey var. O yüzden keyif vermiyor. O yüzden keyif vermiyor. Yüzemiyorsun. Genel olarak toparladığımız, sizden de gelen soruları bu şekilde toparlamıştık. Ama eğer buna ek olarak bazı sorularınız varsa lütfen onları bu videonun altında yorum olarak yazın. Biz de özellikle belirli periyotlarda bu videoya bakmaya devam edeceğiz yorumların altına. Elimizden geldiğince biz de cevap vermeye çalışırız yorumlarda. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyelim. Eğer videoyu bir de tabii ki yararlı bulduysanız bize abone olarak da kanalımıza ücretsiz olarak destek olabilirsiniz diyelim. Ve şimdilik kendinize dikkat edin. Bay bay.